Arkadaşlar merhaba. Bugün cumartesi pazarındayım. Cumartesi pazarında köylülerimizin kendi yaptığı ürünleri, getirdiği ürünleri size göstereceğim. Pazarımız bugün çok güzel, şenlikli, ürünlerimiz de çok fazla. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi pazarımızı detaylı çekmeye gidiyorum. Tabii ki bana yardımcı olan Suat kardeşim merhaba, burada. Herkese merhaba. Evet, şimdi birlikte çekime gidiyoruz. Yanımdaki, bakın şu tezgah benim tezgahımdı zaten. Hemen dibimdeki komşum Ünzile'nin tezgahını çekeceğiz. Ünzile, tezgahında neler var, neler satıyorsun? Bunlar kendim üretiyoruz. Kendin üretiyorsun. Tohumlar kendi tohumları. Şu anda ne yapıyorsun? Bak dereotu yapıyorum. Dereotu Bak tohumu. marul tohumu yaptım. Onlar neden iki renkli? Doğal bunlar çift. Biri siyahla beyazla siyah karışıklar. Ha, iki cins orada İki marul cins tohumu olduğu var. için böyle. Tamam. Onu kaça satıyorsun? 15. 15. işte Yani. var. Evet, evet. Bunlar da dereotu tohumu. Bu da dereotu tohumu. Bak şey yapıyorum. Bu şekilde hazırlıyorsun. Bu şekilde hazırlıyorum. Onun fiyatı çok fazla tohum var. O da aynı. 20 işte öyle. O civarda, evet. Yani en uygun fiyatlar. Tamam, tamam. Burada da var domates. Evet. var, yani. Şimdi tohum paketleri oluşturuyor. Şimdi ürünlerine bakalım. Ihlamur. Ihlamur var, ada çayı var, papatya var, Papatya. kantaron çayı var, defne var, biberiye var. Bakın bu da Kazda çayı. kazda çayı, Karabaş. karabaş, kekik, Kekik. zahter, her şey var. Yine şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Bayramiş'teki cumartesi pazarında Ünzile'nin tezgahında neler var. Onu şöyle bir uzaktan göstereyim size. Bakın çok büyük tezgahı var aslında Ünzile'nin. Önce gıda ürünlerini göstereceğim. Bir de yukarıda koyun yününden yapılmış olan örgüler, el örgüsü ürünlerini de göstereceğim. Şimdi gelelim. Burada hurma var, kuru hurma. Hurmanın kilosunu kaça satıyorsun? 200 lira kilosu. Evet. Bakın böyle hurmamız. Burada asma yaprağımız var. Ne kadar kilo? 75 lira asma yaprağının kilosu. Buradan sarma alıp, yaprak alıp sarma yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada bakın fasulye tohumları var. Fasulye tohumların cinsleri var, mısır var. Her şey var aslında. Kabak, çekirdek. Bakın burada tohumları bu şekilde Ünzile küçük küçük yapmış. Hepsini şöyle buraya gelip, yerli tohumlar bunlar. Bunlardan gelip alırsınız. Bunlar 15 lira arkadaşlar. Paketin her biri 15. Kurutulmuş ürünlerin üstüne kekik suyuna batırılır onu. Evet. Bozulmasın diye, Çok güzel. böceklenmesin diye. Sağlıklıdır yani diğer ilaçlar gibi. Öyle mi? Hemen Suat'tan bilgi alalım. Evet. Nasıl yapılır Suat, sen söyle o zaman. Ablacığım, ürünler kuruduktan sonra bozulmasın diye kekik Evet. suyuna batırıyorlar. Böceklerden koruyor. Çok güzel. Çok Doğal sağlıklı bir şekilde yöntem. yiyebiliyoruz. Yani diğer aldığımız hazır gıdalar, paketlenmiş gıdalar gibi üstünde koruyucu. Herhangi bir Ben kekik ürün suyunu olmadan. bilmiyordum. Bak çok güzel bilgi oldu. Şimdi Ünzile'nin tezgahında o kadar çok ürün var ki tek bir video bile çekilebilir. Bunlar ne? Kızılcık marmelatı. Kızılcık marmelatı. Bu şekersiz, bu şekerli. Şeker hastaları için şekersiz. Bu da şekerli. Rengi bir de değişiyor şeker katınca. Evet, güzel. Evet, bir de kozalaktan şurup yapılıyor. Bu da ciğerleri temizliyor değil mi? Evet. Öksürüğe çok iyi geliyor. Her sabah bir tatlı kaşığı Tatlı kaşık. içiyorsunuz. Bakın hemen kuru ürünlerden hemen devam edelim. Dediğim gibi burada bozulmasın diye kekik suyuna konuluyor. Her şeyi var burada. İncirinden tutun da erik. Günnap bile var. Evet, orada. Diğer nedir? Sumak mı? Bu da sumak. Dediğim gibi buradaki ürünler çok güzel. Nanesi, kekiği, çay yapılan ürünleri. Yumurtayı kaçtan veriyorsunuz Zile? 6 lira. 6 lira. Köy yumurtası zaten. Değil mi? Evet. Bu haşi cevizi yani. Cevizi kaça veriyorsun? Bu 250 bu. 250. Bu da 200 lira. Üzümleri kaça veriyorsun? 150 veriyorum. 150. Tamam. Burada Erik 75 lira. tamam. Fındık ne kadar? Fındık 150 lira. 150 lira. Fazla alanı fındığı değil mi? Evet. Fazla alanı. Şu zeytini, Zaten. kırma zeytini kaça veriyorsun? Çok da güzel. Altın olmuş. Altın olur. 500. 400 mü 500 mü? Hangisi? 500. 400 pazarlık yaparsanız 400'den de veriyor Ünzile size, ona göre tiyoyu vereyim size. Küçük kuyu zeytini arkadaşlar. Bu
Suyunu değiştirmişler değil mi 150 bunun? lira bu. Bu 150 lira. Tamam. Badem de var. Ne bademi bu? Bu taş badem. Ha, taş bademi sert olan. Kilosu ne kadar? 50 lira. 50 lira Böyle kilosu. içi de 50 lira yani. 200 lira. 200 gramı da 50 lira. Zaten ne çıkıyor bu sırada? 200 lira. Tarhanayı kendin mi yapıyorsun? Ne kadara veriyorsun? 200 kilosu. Kilosu 200 lira. Bu sirke elma sirkesi. Elma 30 sirkesi. lira. 30 lira elma sirkesi arkadaşlar. 1 litre galiba o. Evet 1 litre. Bakın ürünler hala bitmedi. Devam ediyorum. Kaç saat olacak? Mısır unu var. Bakla var burada. Böcek var. Böcek. Göce evet burada. Fiyatları ne kadar söyler misin? Fiyatı bu 25 lira yani. Bu da keşkekli sarı buğdayı. Bu da 25. Düdük yerli mısır da 25. Fasulye Fasulye bölünce 80 lira kilosu 40 lira yarım. yarım kilosu 40 lira. Nohut ne kadar? 5 lira, nohut da 80 lira, 40 lira yarım. 40 lira. 30 lira böyle yarım. Ne kadar bakla? Yarım kilo. 30 lira yarım kilosu. Burada yer fıstığı var. Senin ürünler ne kadar? 150 lira. Yer 80. Tamam 150 lira yer fıstığının kabuklusu fiyatı. Sabun da kendi yaptığın sabunlar. Evet. Bayramış fıstığının tadı çok daha diğer fıstıktan farklıdır. Osmaniye Evet, fıstığından. evet. İçine Çok bir da içi tane küçük diyor. bünzeli açar mısın? İçi bunun farklı çünkü yerli buranın. Kırmızı olur. Hemen gösterelim. Küçük fıstık bu yani. Bakın çok lezzetlidir. İlk geldiğimde ben almıştım. Bu dedim hastalıklı herhalde böyle kötü olmuş fıstık. Sonra öğrendim kaliteli olduğunu. Yemesi öyle küçük ama çok lezzetli. Aroması yüksek olan fıstıklardan. Sobanın içine bir atıyorsun. Harika oluyor. Hafiften kavurduktan sonra çok Bu da İçini temizliyor. evet çam sakızını öğütmüş hali değil mi? Ezdin, öğüttün. Bunu içerken ne için içeceğiz? Soda gibi de yutabilirsin. İçeride balla yiyeceksin. Balla karıştırıp yiyeceğiz. Evet. Evet. Ben onu tatlı kaşığına alıyorum. Hemen suyla birlikte yutuyorum. Bunlar da sakızı yani. Bu da çam sakızı. Hatta diş sorunları olanları da bu sakızı çiğnesinler diyorlar. faydalı, çok. Evet. Kaça satıyorsun? 20 lira. Şey ne kadar? O 25 lira. Ona ne diyor? Sorguç mu deniyor? Korkut bu kuru hali. Bu Kuru hali. çamdan yapılır. Çamdan yapılan. Kovan Evet. 15 lira. Evet. Peynirlerimiz var. Bak hiç peynir. Orada evet ben alıyorum İnzire'den keçi peyniri. Ne kadar? 250 lira. 250 lira bir kilo. Kabaklar ne kadar? Bal kabakları. Kilosu? 15 lira 20 lira. Öyle dilimi 20 lira. Evet dilimlediği zaman 20 lira oluyor. El emeğini içine 5 lira olarak katıyor. Bunlar et kıymak için. Et kıymak için. Bunları salça karıştırmak için. Evet 100 liradan diyorsunuz. çamaşır yıkama şey mi yine? Çamaşır. Tokaç, tokaç derler. Tokaç. Tokmak değil mi? Tokaç derler. Çamaşır dövecek. Bunlar Anadolu insanıyız ablacığım. Bazlama pişiriyorsun. bazlama pişirmek için. Fırına atmak için mi? Zahit amca nasıl olacak? Aa çok güzel. Tamam. Ramazan'dan sonra Fiyatlarını öğreneyim. Bu ne kadar? Bazlama. 100 lira. 100 lira. Bunlar Bu 150 lira. 150 küçük. 50 lira. 50 lira. Şimdi bunun ismi neydi? Bunu bana soruyorlardı. Arkadaşlar hatta Erzurum'dan Yılka bir seyyaha diye arkadaşım bunun ne olduğunu sormuştu. Menevşe diye bunun adı geçiyor arkadaşlar. Yani eski adını ben o şekilde biliyorum. Menevşe. Bunun renkleri de olur. Tabii bunları biliyorsunuz sümbül. Evet. Devam edelim. Patikler var galiba orada. Yün patik mi onlar? Şuradaki yün galiba. Bu koyun yünü. Koyun yünü. Erkek çorabı. Erkek çorabı. Onu sen mi yaptın? Ben yaptım. 200'e verdim. 200'e verdim. Çok güzel ellerine sağlık. Bunlar iyi verdim. Kendin ip haline getirdin değil mi? Kendim darlıyı kendim yedim. Kendin Yemeği yaptın. mi yapıyorsun? Onu yünden mi yapıyorsun direkt? İpi de kendin İpi yapıyorsun. de iğne mi yapıyorsun? Böyle döndüre döndüre. Ay neler biliyor Huriye'miz. Ellerine sağlık. Başka mısırlar senin mi? Benim kendi bahçemizden çıkıyor. Çıkan Organik. mısırlar. Evet. Atalık tohumlar bunların hepsi. Bezelye değil mi? Bezelye. Bu da şey, güzel de çekendi. Evet göbek mantarı arkadaşlar. Çok şifalı bir ürün. Göbek mantarı. Böyle. Bakın böyle İlaç bu, ilaç gibi kullanılıyor evet. Böyle yaraya bile bunu kapat. Yaranın üzerine Haşlayıp da kapatınca. yaranın üstüne kapat, yarayı durduyor bu. Ha, şöyle göstereyim yakından.
Göbek mantarı. Daha kullanamadım vallahi. Kullanmadım. Kurudular. Az birer. O kuruyunca da yeniyor. Onu biliyorum. Kurudan da yeniyor. Evet. Bunlar ilaç. Evet. Bunlardan ben tarlada çiğ yedim de öldüre yazdı beni. Ha, çiğ yememesi lazım. Çiğ yenmeyecekmiş. Pişik Hay Allah. olacak. Aman Huriye sakın ölme. Daha bize lazımsın. Daha lazımsın evet. Burada ne güzel komşuluk yapıyoruz. Erkenden gitmeye niyeti var. Valla. Tamam, başka neler satıyorsun göster. Yer elması var. Tamam. Mısır unu var. Kaça veriyorsun? Mısır unu kendi mısırlarımız. Yarım kilo değil mi? Yerli ha bunlar. Evet, şu tohumlardan. Geliyorsunuz yani. Kaça veriyorsun mısırı? Mısırı kilosu 50 lira. Kilosu 50 lira. Evet. Bunun kilosu da 50. Bu ne kadar? 25 mi? Bu 25. 25. Nohutu kaça veriyorsun? Bunlar 100 lira böyle. 100 lira kilosu. Kilo. Evet. Kendi Bademi kaça veriyorsun? 50. 50. Evet, burada tohum herhalde değil mi o fasulyelerde? Bunu kaça veriyorsun? Bunlar bu Eylül fasulyesi. Eylül fasulyesi. Kaça veriyorsun torbayı? Bunlar 20'ye veriyor. 20'ye veriyorsun. Ne güzel. Bakın bakla da var burada arkadaşlar. Kırdırıyor o baklayı. Hatta şurada kova bakla yapmak için, bakla keşkeği yapmak için. Bunu ne kadar fiyatı bu bir kilo? 50. 50 lira kilosu. Nane mi üstü kekik mi? Kekik. Kekik. Nane de var. Kekik. Bunun ne kadar bardağı? 20 lira. Bardağı şöyle 20 lira arkadaşlar. Hepsi doğal. Bu da Erik kuru. erik kurusu. Burada da siyah çekirdek. Nerede? Ay çekirdeği. Burada arkadaşlar sarmaşıkları sormuştunuz, filizleri sormuştunuz bana. Şöyle göstereyim onu süslü olarak size. Çok güzel zaten. Ne kadar demeti? 50 lira demeti. Bakın böyle. Çok zahmetlidir bunun toplaması. Bayram hiç Saplık gibi bir yılan var ondan dibinde toplar. vardır. Yılanlar, kara yılanlar değil mi? Aynı. Çok benziyor. Yılan bir büyük kara yılan. Büyük, bayağı büyük olan. Kertenkeleyi de siz yılan diyorsunuz. Uzun bir kertenkele. Bende de var arazide görüyorum. Hemen kaçıyor. Oluk bu kertenkele. O başka. Zarar vermiyor. Vermez. Bunlar sıçanlar topluyor da içinler. Faydalı hatta. Hiçbir Faydalı. canlıyı öldürmüyor değil mi? Fareleri yiyorlar. Hiçbir canlıya dokunmuyor. Onlar fareye dokunuyor. Fareyle Yok, besleniyorlar. yılanlar da fareyle besleniyor. Tabii. Normal yılan da. O da fareyle besleniyor. Bizim tarlada vardır fareler. Bittiğin şeyi yiyor. Fareler zarar veriyor. Benim arazide de fare çok zarar veriyor Oluk onlar. kertenkele, yılan. Bu işin çözümü. Yılanlara dokunmayalım. Elletmiyor. Aynen. Tamam mı? Yılanlara dokunmuyoruz zaten. Onlar doğada toprağı havalandırıyorlar değil mi? Doğanın dengesini sağlıyorlar. Dengesini sağlıyorlar. Onların yaşam hakkını bizim almak Biz zaten- onlardan korkuyoruz gerçi. Zehir. Zarar yapıyor. Evet. Hayırlı işler olsun. Görüşürüz tekrar. Hoşça kalın. Evet, geçen haftaki pazar videomuzda görmüştünüz Gülsüm ablamızın tezgahına geldik. Gülsüm ablacığım nasılsın? İyi, çok iyi. Sen nasılsın diyor. Ben iyiyim anacığım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Vallahi sen de iyisin. Şimdi- Seni iyi gördük daha iyi oldu. Tezgahını çekeceğim. Neler satıyorsun? Hangi ürünlerin var? Yine çok ürünü var. Evet Gülsüm ablamın. Yer elmam da var. Burada Çörek otu. Bunu da çörek kendim otu. yetiştireyim. Kendi Ablacığım, yetiştirdiğim. Her şeyler kendim. Biliyorum. Her şeyi kendim yetiştireyim ben. Evet böyle hatta kapsülünü de getirmiş görsünler diye. Şöyle bakın kapsülü de böyle. Evet tepelerini göstermiş. Bu şeyin içinden düşüyor kapsülün içinden. Soğan da var, zeytinyağım da var, zeytinim de var. Her şeyim. Her şeyi var. Bakın sumak. Şurada hemen göstereyim. Sumağın dallı hali arkadaşlar. Dolma yaptığınız zaman özellikle kuru patlıcan dolması. Bunu altına koyduğunuz zaman dolmanın tadına bayılırsınız. O kadar güzel olur. Patlıcan dolması Bu değil mi ablacığım? patlıcan dolması. Etli olur değil mi abla? Hayır etli değil. Ama niye Zeytinyağlı. böyle yapma ya? Şu Abla, niye alta böyle koyacaksınız. Patlıcan da Tamam, var, etli olsun. dolmaya patlıcan da hazır yanında var. Aa, harika. Var ya Gülsün ablamızın bakar mısın şu görselliğine? Patlıcanı da hazır dolmaya hemen. Tabii. Harika. Biberlerin rengine bakın. Kaça veriyorsun patlıcanı mesela şöyle destesini? 15 lira. Böyle destesini 15 lira veriyor arkadaşlar. Biberle 20 lira. Efendim? Biberlerin dizisi 20 Biberlerin lira. dizisi de 20 lira. Bir tane çıkaralım mı? Çıkarabilir miyiz? Bakarız. Niye çıkarmayalım bak. Bakın arkadaşlar şöyle bir dizi biber. Acı mı bunlar? Acı. Dizisi 15 lira.
Acı bibermiş arkadaşlar. Benden uzak, size yakın olsun. Ben acıyı yiyemem. Yiyemezsen Alanlar evet sevenler alır zaten. Erişte bu da galiba. Sen mi yapıyorsun erişteyi? Kaça veriyorsun? Çok ince yapmışsın maşallah. Kilosu 100 lira. Kilosu 100 lira. Çok güzel. Bu da evde yapman neneşte. Nedir? Neneşte oluyor ya. Neneşte ne? Siz nihaşla diyorsunuz. Ne diyoruz biz? Nişasta. Bakar mısınız arkadaşlar? Defne yaprağı. 10 lira. Eminsiniz değil mi 10 lira? 10 lira. Yani mis gibi kokar. Evet. Gördüğünüz gibi Gülsün ablamızın tezgahı küçük gibi görünüyor. Evet arkadaşlar otlardan da biraz devam edelim. Hani körmen demiştik ya burada yaban sarımsağı. Gavur sarımsağı mı diyorlar bir de? Gavur pırasası. Ama değil yani körmen. Körmeneme yaban sarımsağı değil. Evet. Bu da yemlik. Şu da keçi sakalı, dede sakalı. Dede sakalı. Bir tane içinde var. Otları şöyle gezdireyim. Hemen sarmaşık ne kadar demiştik? 50 lira değil mi? Ona 50 dedik. Evet. Şimdi otlar çok. Hemen devam edelim. Burada Gülsün ablamızın bakın yine bakla var. Bakla ne kadar? 50 lira kilosu. 50 lira. Şunları çıraları tutuşturmalık ne kadar satıyorsun? 25 lira. 25 lira demeti. Evet. Çok güzel. Sobalar çok güzel tutuşturuluyor. Burada Gülsün ablamızın kendi yaptığı sabunlar. Zeytinyağından yapılan sabunlar değil mi Gülsün ablacığım? Evet. Bunları alıyorsunuz böyle. Mis gibi kokuyor. Oh bayılırım ben bu sabun kokusuna. Bakın. Kilosu ne kadar? 180'e vereyim. Bir kiloda kaç tane geliyor genelde? Kocaman olursa 2 tane. Kocaman olursa 2 tane. Eğer biraz küçükse. Nurhan abla yeni yapıldıysa az görüyor mesela. Tamam. Kurudukça evet daha fazla. 2 kilosu, 2 tanesi 1 kilo geliyor. Evet evet. 3 tanesi. Kurudukça tabii hafifleşiyor tabii. Onların 4 tanesi 1 kilo geliyor. Tamam. Evet. Burada yine Gülsün ablamızın böyle oğlunun yaptığı marangoz işleri diyelim. Ne diyoruz buna? Tabure mi diyelim buna? Nedir bu? Oturak değil. Oturak. Tamam. Türkçesi oturak. Bu oturak. Bu da aynı şekilde. Fiyatları ne kadar? Söyler misin? Üstteki Bu 80. 80 lira. 100? 120. 80, 100, 120 arkadaşlar. Bayağı da büyük yani. Bakın en alttakini ölçeceğim. 2 karıştan biraz daha fazla. Şöyle. 2 karıştan biraz daha fazla. Yine burada süpürgeler var. Bu süpürgeleri hangisini sen yapmıştın? Bu el yapımı zaten. Küçüğünü. Bakın bunu da Gülsüm ablam yaptı. Elleri de becerikli Gülsüm ablamın böyle. Bakar mısınız? Tam aslında sabunları da kendisi. Evet tabii ki. Tabii ki. Süpürgeyi kendi Bu bağlıyor. aslında bu. Buğdayları kendi sarıyor. Evet. Günü Dur kendisi dur yıkıyor. dur. Şunu söyleyeyim. Bu aslında süpürge kullanmalık değil. Ancak süs olarak asılmalık. Kullanmalı canım. Ya bence süs olarak kullanmalık. Ben olsam hemen bir yere asarım bunu. Değil mi? Çok güzel çünkü. Tohumumuz var ya dike. Olsun, olsun. Şimdi burada kara kılçık ve sarı buğdaylar var. Bu kara kılçık buğdayı arkadaşlar. Kanalımda bunu tanıtmıştım size, mutlaka tanıyorsunuz. Bir de bu da sarı buğday. Şöyle göstereyim. Bunlar da Gülsüm ablam tarafından yetiştirildi. Şöyle bağlandı. Bu da süs olarak çok güzel değerlendi. Vazolara. Ha işte tamam. Vazoluk bir şey bulduk. Vazoluk. Her ikisini de alırsanız ne kadardı fiyatları Gülsüm ablacığım? 50-100 liraya bunu vazonuza koyup süsleyebilirsiniz evinizi. Evet. Şimdi burada Gülsüm ablamın kendi ördüğü bakın böyle süs buğday başakları var. Bu kara kılçık buğdayından yapmış olduğu süs. Şöyle göstereyim. Hatta uzaktan. Bakın çok güzel. Bunu kaça veriyorsun Gülsüm ablacığım? 100 lira. Tabii el emeği var içinde. Bu da sarı buğdaydan. Bu da 100 lira fiyatı. Bunu da duvara böyle süs olarak asabilirsiniz. Çok güzel. Şöyle uzaktan bir daha göstereyim. Böyle demet başak alırsanız 50 lira. Eğer işlem yapılmış olan alırsanız da 100 liraya alıyorsunuz. Burada Gülsüm ablam kendi iphane getirdiği günlerden çorap örüyor. Böyle. Hatta hiç boş durmaz. Her cumartesi günü elinde mutlaka bunları alır örer. Çorapları kaça veriyorsun? Çoraplar 170. Çoraplar 170. Bakın bayağı kalın da. 200 lira. Bu 200 lira. Adam çorabı. Evet. Bu erkek çorabı arkadaşlar. 200 lira. Şöyle. Evet. Tomatla 150 şey. Şöyle bunlar da
Koyun yününden yapılmış yumaklar. Doğal yün. Sentetik değil. Bunlar kaç para dedin? 150. 150 lira. Günlerde kediler Evet. sürekli kovalalar. Aynen, aynen. Çok da güzel desen de koymuş böyle. Ajurlu desenler. Bu da biraz daha farklı rengi var. Çok güzel. Buna da güve böceği gelmesin diye bunun içine. Nedir bunlar? Feslan. He, güveler gelmesin diye. Çok güzel. Gelmesin diye şey oluyor. Defne yaprağı. Defne yaprağı, güve, kekiksiz defne yaprağı konulabilir. bunun içine. Aynen. Defne yaprağı. Ellerine sağlık Gülsüm ablacığım. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşürüz tekrar. Sağ olasın. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Diğer sokağımıza geldik, pazarımızda. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Burada yumurta gördüm. Yumurta gördüm ama yumurtadan da önce sepeti gördüm. Sepetiniz çok güzel. Bu yumurta sepeti mi? Evet bakın bu yumurta sepeti böyle oluyormuş. Ben daha önce görmedim herhalde yumurta sepeti. Getiriyorlar abla. Sepet bayağı satışı var. Öyle mi? Böyle yumurta sepeti mi? Bu şekilde olmuyor ama bunu da yaparlar muhtemelen. Ha, Sepetçiler çok güzelmiş. geliyor. Çarşamba ben gelmediğim için görmemişim demek ki. Neler satıyorsunuz? Ne peyniri bunlar? Keçi peyniri. Bu keçi peyniri mi? Kaça veriyorsunuz keçi peynirini? 300 salamurası. Taze? 250. Bu nedir? Yoğurt mu? Süt mü? Koyun yoğurdu. Kaça veriyorsunuz? Yok açmayalım hiç. Ne kadar? 60 lira koyun yoğurdu. Evet. Burada da yine bunlar da arkadaşımın peynirleri. Bakın arkadaşlar böyle burada da fasulyedir, börülcedir, cevizdir, erişte her şey var. Hayırlı pazarlar. Görüşmek üzere. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Neler satıyorsun? Peyniri kaça veriyorsun? Evet. Hangisi içiyoruz? Salamura olan, eski olan biraz daha değil mi? 300 liradan. Evet arkadaşlar. Keçi peynir değil mi? Keçi peynir bak. Koyun peyniri de var. Koyun peyniri. Peynir de var. Koyun peyniri ile keçi peyniri aynı mı fiyat yönünden? Aynen. Aynı. Tamam. Fıstığı ne kadara veriyorsun? Fıstık 150. 150 lira kilosu. Yumurtayı kaçtan veriyorsun? 5 lira. Anlıyorum ben onu. Pek güzel değil de. Güzel güzel tane. Samsak ne kadar? Samsakla 15 lira. Bağı 15 lira. Tamam. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Görüşürüz. Tekerleme geldi abla aklıma. Yoğurdu sarımsakla saklamış. Sarımsakla saklamış. Hayırlı işler. Neler var sizde? Burada yine bakın yünden yapılmış olan çorap. Erkek çorabı mı bu? Kaça veriyorsun? Kaç? 100 lira. Evet bu da 100 lira arkadaşlar. Maşallah. Evet arkadaşlar 100 lira. Kantaron çayları ne kadar? 15 lira. Kantaron çayı arkadaşlar depresyona çok iyi gelir. Gerginliğe, sinir buhranlarına iyi gelen çaylarımızdan bir tanesi. Ben Akşamları kullanıyorum için. Öyle mi? O zaman devam et. Çok güzel. Çam çırısının fiyatı ne kadar? 25 lira. Tamam. Taranayı kaçtan veriyorsun? 200 lira. 150'ye kas denk getirsek. Yani 150 de veririm diyorsun. Tamam, tamam. Evet. 200 liraymış normal fiyatı ama 150'ye de veririm diyor. Börülce ne kadar? Börülce 80. 80. Nohut? Nohut da 80. Güzel. Yerli bulgur var ablacığım. Ne kadar kilosu? 50 lira kilosu. Baklayı da kendi yetiştiriyorsun. Kendimiz Ne kadar? 50'ye veririz kilosu. Kilosunu 50 lira. O yarım kilo galiba. 25 lira. Evet, evet. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Evet. Burada filizler var. Sizin mi? Ne kadar? 50 lira. Buradaki filiz demeti. Evet, 50 lira arkadaşlar. Pazarımızda artık filizler çoğalmaya başladı. Sonra haftayı sana göstereceğim. Sen de çıkmış ol. Kolay Benim gelsin. ilgi alanıma geliyorsun bak. Bak Ay orada evet, duruyorlar bak. evet, Peynir evet, helvaları orada. peynir helvaları burada. Güzel güzel. Evet. İmran'ın el emeği bunlar, değil mi? Keçi sütüyle yaptığın peynir helvası. Doğru mu?
Koyun sütünden yaptım. Ben keçi sütü diye hatırlıyordum. Demek ki yanlış hatırlıyormuşum. Bizden de çok güzel olur. Hemen Arkadaşlar böyle her hafta Ramazan dışında bizi davet eder. Biz peynir helvası yeriz. Ne kadar şanslıyız değil mi? Çok da güzel. Elinin şeyi de güzel. Bereketi de böyle lezzeti. Ne kadar bu? Fiyatı 45 lira. Ne kadar gram olarak? 250 gramı 45 lira arkadaşlar. Valla dün eşim bana dedi ki bir baklava dilimi 150 liraymış. 3 tane alınırsa 3 tane baklava dilimi 350'den olurmuş. 150 işte ne kadar yapıyor? 450 mi ne yapıyor galiba? İndirim yapıyorlarmış. Şoklardayım ben fiyatları duyunca. 45 lira şimdi duyunca normal geliyor. Yani buraya gelirseniz cumartesi günleri, çarşamba günü de zaten biliyorsunuz İmran'ı. Videoda size o tarifi vermişti. Oradan gelip alabilirsiniz. Koyun yoğurdu. Koyun yoğurdu değil mi? Evet. Ne kadar satıyorsun bunu? 60 lira. 60 lira. Yoğurt haline getirilmiş. Şişeyi geri getiriyorlar zaten. Tabii 60 lira koyun yoğurdu kilosu. Süt ne kadar? Koyun sütü ne kadar kilosu? 50 lira. 50 lira. Tamam. Zeytinyağları sizin mi? Ne kadar kilosu? 300 lira kilosu. Bana soruyordunuz arkadaşlar zeytinyağı ne kadar pazarda diye. Bakın burada arkadaşlarımız satıyor. 300 lira kilosu. 5 kilo alınsa 3 kilo 5 15 1500 lira para verir değil mi? 5 litresine. Ne kadar kilosu? Yarımlık var 100'den veriyor. 100'den. Bunlar 1 kilo geliyor mu salçası bunlar? var. 1 kilo geliyor mu bunlar? 1 kilo gelmez. Gelmez. Güneş salçaları ne kadar? Güneş salçası 200 lira. 200 lira. 1 litrelik onlar. Evet. Sabunlar gördüm burada. Bakın bayram işte zeytinyağından hep sabun da yapılıyor. Zeytin olduğu için. Kilosu ne kadar? 200 lira. Bir kilo alsak kaç tane gelir içinde? Yaklaşık. Küçük olursa 3 taneden gelir herhalde. Yani 1 kilo al, küçük 3 tane gelir. Büyük olursa 2 tanesinden 1 kilo gelir. Anladım. Evet. Ya zaten kartı da mesela bir kalıp da alıyorlar. Kalıp olarak. Evet, istersek bu şekilde alabiliriz. Kaç gram gelirse fiyatını veririz. Ha, evet, bunu alıp gidebilirsiniz. Yaklaşık bu ne kadar olur o zaman? 3 tanesi 1 kiloysa. Bir tart fiyatını öğrenelim. 380 gram geldi. Alayım arkadan. Şu arkadaşlar 76 liraya gelen bir sabun. 75 lira yani. Öyle mi? Düz hesap 75 lira yaptık. Böyle bakın. Mis gibi de Bizim selamımızı kokar. söylerlerse 70 lira alır. Evet, tohum ve topraktan geldik derseniz bir indirim yaparsınız herhalde. Peynirlerinize bakalım. Evet. Ne kadar peynirin kilosu? Ne peyniri? 200 taze. 200. Koyun peyniri 200. Koyun ürünü evet. Ben ilk keçi. Bu da loru. Lor ne kadar? Lor 50 lira. 50 lira kilosu. Hı, çok güzel. Tuzsuz lor. Tuzsuz lor. Ben bunu genelde üzerine şeker atarım. O şekilde yerdim eskiden. Evet. Çok ben severim. sıcakken severim onu. Sıcakken çok hatırlamıyorum ama genelde kahvaltı üzerine şeker Kahvaltıda da tuz eskiden yerdim. kahvaltıda çörek ekip tuz O zaman zeytinyağı da içine giriyor değil mi? Tamam. da giriyor. Tamam, o Bir de zaten. maydanoz da oraya içine çok güzel. Tamam. Evet, peynirlerimizi gördük. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Hemen devam ediyoruz çekimimize arkadaşlar. Bakın bitmedi daha. Geldik buraya. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Neler satıyorsunuz? Yeşilliklerimiz var. Yeşilliklerimiz var. Otları da göstereyim. Arap saçı var. Gelincik var. Pazı var. Burada hindiba, mavi hindiba var arkadaşlar. Bu da ısırdı zaten. Biliyorsunuz ne olduğunu. Isırgan otu. Hangi köy ürünleri alacağım bunu? Yiğitler. Yiğitlerden. Evet. Sarımsağın kilosuyla mı satış yapıyorsunuz? Böyle mi? Kilosunda da veriyorum, demet de veriyorum. Demet'si. Demet ne kadar? 20. 20 lira. Kilosu ne kadar sarımsağın? O kilosu 150. Bakayım şöyle içi dolu mu diye. Evet, içi dolu. Çünkü boş oluyor artık bu mevsimde ya. Burada kendi yetiştirdiğiniz nohut var. Değil mi? Hepsi kendimin onlar. Ne kadar nohutun kilosu? 80. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Beyaz nohut, ürün nohut. Evet, yerli nohut. Evet. Bundan hem alıp yemek yapabilirler hem de tohum olarak tarlalara ekebilirler değil mi? Evet. Tohumluk ve yemelik. Erik. Kuru erik. Kuru erik ne kadar kilosu? 80.
80 lira. Ceviz de sizin galiba. Ne kadar kilo? 100 lira, 120 lira. 120 lira. Chandler denilen ceviz mi bu? O Aynısı. aynı ceviz ama biraz daha küçük diye ayırmışsınız. 100 lira, 120 lira. Oraya devam edelim. He, olsun bir çekelim neler var diye siz de biliyorsunuz. O burada kurular varmış. Minnap var, üzüm var, erik var. Evet. Yer fıstığı var. Yer fıstığının kilosu ne kadar? 150. Fasulyenin kilosu? İşte onu bilmiyorum. Bilmiyorsunuz tamam. Bunlar nedir? Cevizli sucuk. Şey değil. Fiyatını biliyor musunuz? Yazmışlar ama. Burada 40 lira bak bu torba. tamam 40 lira. Burada kuru incir var. 50 lira paketi. Tarhana var. Şu küçük tarhanalar. 250 gram falandır. 50 lira. Kuru bamyanın fiyatını biliyor musunuz? Bilmiyorum ya onu. Şöyle bir diziyi çıkarıyor. Ama çok güzel Çok şeyleri. güzel. Evet evet. Neyse görmüş olduk. Biber var burada. Çok güzel. Çok güzel. Öyle yapılır zaten. Tamam teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Hayırlı işler olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Evet. Ekşiler var. Çok reçeller var. Bir günde reçelleri çekeriz. Az daha şey. Marmelatları çekeriz. Olabilir, niye olmasın? Evet burada da kolay gelsin. Fasulye kurusu mu? Aa, ne kadar güzel görünüyor. Çok estetik. Burada 2 demet var galiba değil mi? 2 dizi. Bakın arkadaşlar ne kadar estetik duruyor. Şöyle bir dizisini göstereyim. Ne kadar bu dizisi? 40 lira dizisi. Çok güzel. Yer fıstığının kilosu ne kadar? Yer fıstığı 150 lira kilosu. Nohutun kilosu 80. Hep 80 duydum zaten. Fasulye 90. Kendi fasulyeniz mi? Tabii ki nohutu da kendiniz yetiştiriyorsunuz. Çok güzel. Biberler ne kadar? 30 lira. Bir tane dizisi mi 30 lira? Şu. Bunda kaç tane var? 2 tane var değil mi orada? 2 dizi var. Şöyle göstereyim. Acı mı biberler? Zaten belli acılığından. Bakın arkadaşlar 30 lira bu. 2 tane var burada. 60 lira şunu alırsanız. Evet teşekkür ederiz. Tarhanayı kaça veriyorsunuz? Kilosu 200 lira. Tamam, salça? Domates salçası. Biber salçası. Her şey. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Sevgi ablamın tezgahını. Evet burada her şey var. Sevgi ablacığım nasılsın? Biz geldik seni çekmeye. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Nelerim var diye şöyle bakıyorum. Her şey var. Bakın fındık var arkadaşlar. Ceviz var. Yer fıstığı, fasulye, nohut, mısır, bulgur, börülce, bakla. En sevmediğim. En sevdiğim. Pişirirsiniz, üzerine çiğ zeytinyağı dökersiniz. Yanında da kuru soğanı bölersiniz, yersiniz köy ekmeğiyle. Harika olur. Harika mı? Harika olur. Fava baklası. Çok severiz. Sevmeyenler de varmış. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Sevmeyenler de varmış arkadaşlar. Kim sevmiyormuş? Abla ben sevmiyorum diye diyeceksin. Neden? Anadolu'da büyüdük. Evet. Görmedik de çok. Yani Teneffüste, et. evet, biz etçiliz abla. Etçil, Yani et, etçiller. buğday, börek, Evet. çörek. Evet. Bizimki böyle abla. Tamam. Ne diyeyim biz Alışıyoruz zaten yavaş böyle bakliyat türlerini çok severiz. Börülceyi zaten ayrı severiz. Onun daha çok çocukken salatasını yapar yerdik haşlayıp. Soğan içine doğrayıp zeytinyağı, limon, kaşık Bir gün verdik. deneriz ablacığım. Evet, deneyelim. Bir gün deneyelim. birlikte deneyelim. Evet. Fiyatlarını soracağım ne kadar diye. Sevgi ablacığım fiyatlarını soracağım. Ne kadar? Mesela fasulye ne kadar? Fasulye mi? Kilosu ne kadar? Fasulye 90 lira. 90 lira. Nohut ne kadar? 70. 70 lira nohut. Bakın burada arkadaşlar yer 80, burada 70 lira. Nereye geleceksiniz? Börülce de 70. Sevgi ablamın tezgahına gelip buradan alacaksınız. Börülce de 70. Gıcık tuttu. Bakla 50. Patlamış mısır, patlak mısır 40 lira. O fava bakla 50 mi? Bu baştaki bakladan bu çıktı bakla. 50 lira. Börülce Börülce de 70. 70.
Balım 220. Bal 220 lira. Sen kendi yetiştiriyorsun değil mi o balları? Çiçek balı mı? Burada bir kere alayım ne varsa hepsi içinde. Evet, karışık. Bunların kilosunu kaça veriyorsun Sevgi ablacığım? 250. 250 kilosu. Yer fıstığı 150. 150. Ceviz 120. 120 lira ceviz. Chandler ceviz. Değil mi? Evet, hemen kolayca kırılır. İçini gösterelim. 120 lira cevizin kilosu. Yerli ve milli olandan Evet, şaşmadım bakar bence. mısınız beyazlığa? Beyaz. Yine de güzel ama çok Yine güzel. de güzel de ablacığım. Tadı çok, Ama bunun da aroması çok fark kırması ediyor. çok kolay. Evet, bakın burada Kaz Dağı kekiği diye şu bardağını 10 liraya veriyor Sevgi abla. Bu bardak bakın tepeleme hem de doldurmuş. 10 liraya alabiliyorsunuz. Bu da acı biber. Bir görüntüsünden belli. Rengi ne kadar güzel. Rengi çok güzel. Canlı bir kırmızı. Hatta şöyle alalım. Biraz geç kalmış. Tatlı mı? Acı görünüyor. Acı dedim ben bu sefer. Tatlı bibermiş. Ne kadar paketi? 20 lira paketi. Kuru fasulye yaparken içine birkaç tane atacaksın. Harika olur. Aynen öyle. Harika olur. Geçen gün yaptım ama pirinç pilavı yemeyiz. Çünkü glisemik indeksi yüksek olduğu için yemiyoruz. Burada da Kaz Dağı çaylarımız var. 20 lira demeti. Ihlamurun 20 lira. Burada ballar, petek ballar ne kadar? Bütün balların kilosu 300. 300 lira. Burada numaralar var. 231. Nedir bunlar? Gramına göre, ağırlığına göre. Ağırlığına göre. Tamam. Hazır yani şu anda fiyatları. Tamam. Bu arada Sevgi ablamın böyle meyve bahçeleri de var. Elmanın kilosunu da göstereyim burada arkadaşlar. Kilosu 20 lira, 10 lira. 10 lira. Bunlar da kötü elma değil yani. Gayet güzel. Hatta ben şu küçük elmalı daha çok tercih ederim. 10 lira kilosu arkadaşlar. 10 lira. 10 liracık. Evet. Buradakiler 20 lira. Daha iri olduğu için. Şöyle. Tabii. İrilik de böyle. Ben teşekkür ederim Sevgi ablacığım. Görüşürüz tekrar. Hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun. Evet, hemen burada yine teyzemizin tezgahında yerli yine bakın Kaz Dağı çayları, kantaron çayı, neydi ölmez otunun çiçeği. Bu da karabaş otu. Burada arkada kekik var. Evet, ada çayı. Sebze yemeye de başlarsak. Bu da kekik. Vallahi başlayacaksın herhalde bu gidişle. Ihlamur. 15 lira oradakiler. Buradakiler de 20 lira. Kaz Dağı kekiği az önceki teyzem 10 liraya satıyordu. Ne kadar teyzeciğim bunun fiyatı? Bana kolay gelsin. 15 lira. Onun bardağı da 15 lira. Bakın burada da ürünler çok güzel. Böyle. Badem 50 lira. Cevizin kilosu ne kadar? Cevizin kilosu 125. Bu da yerli ceviz. Daha küçük. 100 lira bu da arkadaşlar. Evet. Yine elmaları görüyorsunuz. Her mevsim elma. Efendim teyzeciğim? 20 lira elma var. Elmalar 20 lira. 10 lira da var. Evet böyle. Filizlerin, sarmaşıkların fiyatı ne kadar? 50 lira. Sen mi topluyorsun teyzem onları? Siz mi topluyorsunuz? 50 lira filizin fiyatı. Bakın. Çok güzeller. Bunlar sarmaşık veya filiz diye geçiyor burada da. Evet ama Filiz. kuşkonmazın yok. Kuşkonmaz değil. Bunlar filiz, sarmaşık. Kuşkonmazlar da şunlar. Şunlar kuşkonmaz. Anladım. Aralarda toplamışlar. Aralarda var. Şu kuşkonmaz. Ama aslında filiz bunlar değil mi? Göstereyim. Bunlar filiz. Evet. Bayram işte Çanakkale'de filiz. Evet. İzmir'de sarmaşık deniyor sen mi onlara. Efendim? Kendinize mi çekiyorsun? Kendi YouTube kanalım var. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Nereye devam edelim? Hemen komşumuza geçelim. Öyle devam edelim. Geldik yine kendi mahallemize arkadaşlar. Burada baklava türleri sanırım tatlı böyle getirmişler, iftarlık. Ceviz var. Bu da Trabzon hurmasının böyle dilimmiş haliyle arkadaşlar. Burada da bunu bir şeye benzetemedim. Nedir bu, hurma mı? Herhalde hurmayı bakımlamış. Ama çok güzel görünüyor. Böyle sanki çok Canlı duruyor değil mi? ağzımda onun tadını hissedebiliyorum. Ağzım sulandı. Hurma mıdır? Kendiniz mi bakımlıyorsunuz? Nasıl yaptınız bunu? Yani Kendimiz değil, bu peynircilere vakumladık. tamam, normal hurmayı vakumladınız yalnızca. Yani O zaman sertleşmiyor.
Çok Şimdi güzel bak görünüyor. sertti ya bu şekil. Bu da mı Bu hurma? da çok Bu da tatlı dilimlenmiş. ama. Aha. Bu da farklı dilimlenmiş. Şunlar da daha farklı arkadaşlar. Evet, bu da ortadan bölünmüş. Elma kurusu gibi yapılmış. Vallahi hepsi var. Kilosu ne kadar? Testili de var. Vay vay vay. Hurmanın testili var arkadaşlar. Fiyatlarını öğrenebilir miyim? Ne kadar şu mesela? Bunu 15 lira. 15. 200 lira. Ay bunu 15 liraya mı veriyorsunuz? İnanmıyorum. Daha kimse Bilmediği için tanıtım fiyatına 15 liraya gelebilirsiniz. Burada. Bunlar da vakumlanmış. Bakın bunların hepsi hurma. Şu incir. İncirin kilosu ne kadar? o 150. 150. Kiraz. Ablacığım senin ürünlerin hep parlak duruyor. Nasıl beş? Bu işin güzel. sırrı ne? Mesela albenisi daha yüksek duruyor. Yıkadığın zaman parlıyor yani zaten. Bunun kilosu ne kadar? Nasıl? Bunun kilosu 200 aynı. 200 Zamanla böyle şekerleniyor. Yıkasan da şekerleniyor. Ay çok güzel görünüyorlar. Vallahi Bence böyle biz de çok severim. içim bayıldı şu anda. Oo, burada reçel çeşitleri de var. Ne reçelleri var? Ayva reçeli var. Karpuz var. Sakal, incir, çilek var. Çilek var. Hepsinden var. İncirin zaten çekirdekleri çıkmış. Hemen görüyorum orada. Karpuzun kabuklarıyla mı yapıyorsun? Karpuzun dış yeşil kabuğunu. Hangisi karpuz? Karpuz. Ben karpuz rengi aradım birazcık. Bakın arkadaşlar. Birazcık var ablacığım. Bu kabuğuyla birlikte olduğu için. Evet, evet. Çok değil. Ne kadar fiyatları? Kavanozu 40 lira. Kantaron yağını kaça satıyorsunuz? 40 lira. Bal kabağı kesilmiş, hazır. Yıkanıp hemen pişireceksiniz. Ne kadar? 15 lira. 15 lira paketi. kadar? 1 kilo var mı? 1 kilo 2 de tam yok. yakın. 15 lira. Evet, bakın şöyle alırsanız, kendiniz keserseniz 15 lira. Evet, Üzümlü köyünden. Tabii ki Üzümlü köyünden olunca üzümler çok olduğu için üzüm pekmezi. Öyle mi? Evet. Evet, üzümlerin yaprakları, asma yaprağı. Ne kadar şu kavanoz? 50 lira. Evet, hazır. Daha şeyi var. Evet, burada görelim. Büyük halde kavanozda. Bu bir tane almaya kalksak ne kadar fiyatı? 200 lira. 5 litre mi oluyor bu? Bakın şöyle 200 lira. 5 kilo almaz. Evet. Hadi öyle mi ablacığım? Evet, yine çiçekler de var burada. Sağlık çiçekleri diyelim. Bahçede yetişiyor mu? Bunlar düştü. Üzüm sirkesi mi? Ne kadar güzel rengi. Kırmızı üzüm. Ha, bir de beyaz üzüm karıştırılmış. Ya tam içilecek gibi değil mi? Ablacığım gerçekten buradaki her şeyin rengi albenisi daha yüksek. Valla çok güzel. Ellerinize sağlık. Ürünleriniz çok güzel. Sabunu da kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Evet, arkadaşla beraber yapıyoruz. Ortaklar. Bilmiyorum İğneci usulü. Yani Tamam. Ne kadar kilosu? 180, 100? 80. 180. Tamam. Bununla ikisi arasında ne fark var? renkleri Kaynama, Kaynama. çiğdem. Bir de ekstra çamaşır sodası var. Ha, Beyazlıkla çamaşır sodası. anladım. Şimdi beyaz olacak. Hangisi daha sağlıklı? Ya eskiden bunu biliyoruz. Bunu, Bunu ilk defa biliyoruz. yaptım ben. Bu çabuk eriyor. Bu daha dayanıklı. Dayanıklı. Yani. Tamam. Benim babaannem yapardı böyle kocaman kazanlarda. Evet. Sonra dökerdi böyle yere betona. Ondan sonra kesilir dilim dilim. Aynen. Sonra sabun olurdu zaten. Evet. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Bu da mı 180? Evet. Aynı. İkisi de aynı kilosu. Teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Arkadaşlar şimdi geldik pazarımızın diğer bölümüne. Burada yine diğer çekimden hatırladığınız gibi arkadaşımız Fatma var. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Elmalar sizin mi? Arkadaşım Arkadaşınız. veriyor. Ha, çok güzelmiş ama değil mi? Ben de Kırmızı özendim, elma. bak kendim de alıyorum. Hakikaten. Ben de beğendim bunları. Ne kadar kilosu? 20 lira. 20 lira kilosu. Evet. Çok güzeller. Güzel bayram. Evet, zaten bayram için olması tescilli değil mi? Bu da beyaz olan. Golden değil mi bunun adı da? Golden. Bunun ismi ne? İsmini bilmiyorum. Kursuna da gittim ama Unuttum. Olsun. Olsun. Aa, bu ne? budur elmas sanırım. Budur elma. Bu nedir? O da çamlı sakızı. Çam sakızının reçinesi. Aynı. Çok güzel. Kiloyla mı satıyorsunuz bunu? Evet. Ne kadar kilosu? 80 lira. 80 lira kilosu. Aa, çok güzel. Bizden de veren var ama ben Ne yapıyorlar bunu? Neden alıyorlar? için alıyorlar. Mideye çok iyi geliyor. Mideye çok iyi gelen bir çam reçinesi. Evet. Çam sakızı gibi desem olur mu? Aç karına bir
çay kaşığı ezip un haline getirip Ezip bunu haline mi getireceğiz? tabii aç karnına içiyorlar. Neyle içelim? Yani su üzerine. İçiyorlar. Ondan sonra üzerine su içiyorlar. Yemekten 10 dakika önce. Tamam. Çok iyi geliyor. Mideyi rahatlatıyor. Ya yara falan varsa Mide, bir servis hasret. Evet arkadaşlar. antibiyotik zaten. Yani 80 lira kilosu diyorsun. kesikleri ektiğin zaman mesela bıçak kesiğine falan ektiğin zaman direkt kurutup çabuk iyileştirir. Çok güzelmiş. Böyle ilk defa gördüm galiba. Daha önce görmedim. Uzanır kiloyla mı satıyorsun? Yok poşetle Poşetliyorsun. 35 grama 20 lira. 35 gram 20 lira. Burada zaten göreceğiz bunları. Nerede sarımsı çayı? Evet, Kaz Dağları'nın çayları bunlardı arkadaşlar. Ne kadar fiyatları şu demeti? Onlar 25 lira. 25 lira bu. Büyük demetmiş zaten. Bunlar Onlar 20 lira. 20 lira. Biraz daha Bunlar kazağından toplanan. Bunlar bahçelerde yetiştirilen değil mi? yetiştirilen yasak zaten girilmiyor. Evet, yangınları önlemek için dağlar yasaklanmıştı. Şu Bu da kantaron. pantolon. Kaç demet var orada? Demedim böyle veriyor. Öyle Göz yararı veriyor. Ne kadar bunun fiyatı? 20 liradan veriyor. Bakalım. Bakın 20 lira arkadaşlar. Şöyle hatta 20 lira. Bunu içtiğiniz zaman depresyondan kurtuluyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Psikolojik sorunlarınızı çözüyor. Yani kafaya takmıyorsunuz hiçbir şeyi. Evet. Kekik ne kadar? 20 lira o da. Ha, bu da çok güzel. Bu da karabaş otu. Karabaş otu aynen. Evet, güzel. Defnemiz var. Defne. Poşette ama He. poşete koydum tohumlar dökülmesin diye. Defne mi lavanta mı? Ha pardon lavanta. Lavanta. Heh. Defne vardı Defne ama de var. Satmışsın galiba. kaybolmuş. Evet. Ne kadar veriyorsun böyle? 20 lira. 20 lira. Bunlar zaten karabaş otu. Karabaş otu da mı 20 lira? Aha, onlar da 20. Evet, burada da Hibiskus. hibiskus. Evet. Yumurtayı ne kadar veriyorsun? Yumurtaya 6 lira. 6 lira. Bunlar aynı yumurta mı? Ha, evet. Bunlar aynı. İncir ne kadar? İncir 200. 200 kilosu. Ceviz Ceviz 120. 120. Acı mı biberlerimiz? Çok acı. Çok İyi acı. gibi. Zaten belli görünüyor. Evet, Hı çok hı. acı. Bunlar da yeşil. Yeşil olan kurutulmuş. Çok güzel. Yani az acı çıkarsa geri getireceğim. Garantili. Garantili. Evet. Evet. Bu çam sakızı değil mi? Evet çok sakızı. Güveçi neden yapılıyor? Evet neden yapıldı. Ne kadar fiyatı? 20 liradan veriyoruz ama 25 de diyeceğiz artık. Yani her şey. Evet, çok zahmetliymiş zaten bunun yapımı. Doğru, doğru. Burada bal var. Kendi ballarına petekleri mi? Ne kadar bu? Bilmiyorum da fiyatını yeni getirdim. 250 desem diyor. Ha, bunun 250'den. Yani. Anladım. Doğal gördüğünüz Tabii. hiçbir şeyim yok. Evet, evet. Üzümler var. Bunlar da sizin üzümleriniz. Kan üzümü. Ne üzümü? Kan üzümü. Aynen. Evet, çok güzel görünüyorlar. Harika. Cevizle birlikte yanında da evet, ceviz var arkadaşlar. Harika. Cevizin de doğal gübre yok. Ne kadar kilosu? İlaç yok gördüğünüz gibi zaten belli. Kilosunu 120'den veriyor. 120'den veriyorsunuz. Bunlar nedir? Şöyle bakalım. O da kökler kozala. Köknar kozalağı. Ne işe yarıyor ki? Solunum yollarını açıyor. 6 endemik bitkinin arasına giriyor. Öyle mi? Kaz Dağları'ndaki 6 endemik bitkiden bir tanesi köknar. Kaz Dağı köknar o zaman. Evet, bu köknar kozalağı dediğini nasıl içiyorduk? Çayını yapıyorsunuz. Çayını yapıyoruz. Şunu bunu görmüştük galiba. Eşi aramıştı. Evet, tamam. Başka nasıl kullanabiliriz? Bu normal çay gibi içebiliriz. Tamam. Kaça satıyorsunuz bunu? 30 liradan veriyorum. Paketi 30 lira. Ha, zaten kozalağın şeyleri var şurada. Yaklaşık. Hiçbir yeriniz yok. Dağılıyor bunlar zaten. Şeyimiz. Altı olmuş. Bunu nasıl kullanıyorlar? Çay olarak mı? Evet olarak. Şuruz olarak satılıyor. Şöyle koyalım. Salça da satıyorsun. Ne kadar salça? Sadece 200 lira. 200 lira. Domates salçası mı? Karışık bir salça. 200 Biber lira. de var, Bakabilir acı miyiz? biber de. Görebilir Tabii, miyiz? Acı mı? Salça. Hafif acı kıvamlı. acı. Zeytinyağını da koyunca
Çok Doğal, organikle yarıştırıyorum domatesler. Bu da salça galiba. Sadece şeyin farklı. Mesela o kendimin, bu arkadaşıma yaptı. arkadaşım yaptı. Ve ona da sadı veriyorum. Kendim yaptım. Yardımcı oluyorsun. Domatesleri onun Fiyatı sadece. aynı mı? Aynen. Sümbüllerimiz var. Ne kadar sümbüller? Çok güzel. Güzel kokuyor mu abla? 20 lira. Ben de işte Bazıları çok kötü kokuyor, bazıları çok güzel. 20 lira. Çok güzel kokuyor. Bu nesine? Kabak lalesi. Manisa lalesine lezzet bunlar. Manisa lalesi. Bizim buralarda çıkardı. Benim tarlada arazili var bunlardan. Çıkıyor. Yabani. Kabağı kaç lira kızım? 20 lira. 20 lira kilosu. Burayı gördük. Onlar bile çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Gidelim şimdi Şerife teyzeyle yanına ekmeklerimizi gidelim. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun ablacığım. Var yine buralarım var. Bir de filiz. Ne kadar filizin demedi? 50 lira demedi. Arkadaşlar. Kuşkonmaz var aralarında. Karışık. Karışık 50 lira. Çok güzel. Şevketi Bostan'ın kilosu ne kadar? 25 lira kilosu. Geçen haftalar çektiğimiz o videosunu hatırlayın arkadaşlar. 25 lira. Buradaki kilosu. Ortayı kesmeyelim. O bir seçmeyin. Bak abla yerli ceviz. Görüyor musun? Rengi siyah. Bak o da benim. Şimdi az önce aldım Nerede onu. ceviz? Bak burada. Şu cevizler. Evet. Bak şurada da poşetin içinde var. Abla kırıp getiriyor. Bak ben alıyorum abladan. Güzelmiş. Kırılmış ceviz. Yerli ceviz arkadaşlar. Evet. Yarın. Ne kadar bunun kilosu? Kaç? 2 ne? 200. 200 lira. 100 lira zaten 100 lira kilosu. Bu 150 liraydı ablacığım. Bu Ramazan ayından dolayı tatlıcılar biraz şey yapmaya talep arttı. Anladım. Normalde. Evet cevizin kilosu yani bu ay arttı. Cevizi kırmak da kolay değil yani arkadaşlar. Çok zor çok. Bu baklayı o şimdi. Yani nasıl yiyorsun? Hiç yememiz lazım. Karaya göstersin. Benim annem de çok yapardı yemeği. Babam çok severdi, ben de severdim. Üzerine çiğ zeytinyağı da konuldu. Ne kadar bu fiyatı? Bunlar nedir? Nane mi? Kekik. Kekik. Ne kadar? 25'ten veriyor bunu kekik. Çok az bir şey değil yani. Bir de hazır paketlenmiş kekikler gibi değiller abla, aroması kokusu. Burada yine orada kırmızı hali arkadaşlar. Bu kaç tane veriyorsun? Bu 60. 10 lira yemek var. Ne kadar veriyorsun? 50 lira. Bayram iç pazarındaki fiyatlar böyle arkadaşlar. Size tanıtmış olduk. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Tekrar görüşürüz. Hayırlı işler olsun ablacığım. Tamam. İşler nasıl gidiyor? Allah'a emanet. Şerife teyzem bayram işte yalnızca ekmek satıyor aslında ama ekmekleri bitmiş. Bunun yanında birçok ürünü de var. Bakın ekmekleri burada. Nohut ekmeği. Böyle lokum deniyor bunların lokum. Evet, lokum deniyor bunu arkadaşlar. Ne kadar bunun fiyatı? 40 lira arkadaşlar. Bu çok güzel kahvaltılarda böyle biliyorsun. Kızartıp üzerine tereyağı sürdüğün zaman harika oluyor. Bayılıyoruz. Mayası lokumdan, nohuttan yapılan bir. Mayası nohuttan yapılıyor arkadaşlar. Mesela şimdi. İçinde nohut unu var mı ablacığım? Nohut. Mayalandırıyorlar. Nohut. Onun köpüğünden yapıyor. Onun köpüğünden yapıyorsun. Normal un ama sadece mayası nohuttan değil mi? Tamam. Tamam. Normal nohutunu kullanmıyorsunuz. Normal nohutunu da katmıyorsunuz. Maya olarak. Maya olarak bu. Nohut kullanıyor. Burada yine sürekli
mutlu olduğunu söylüyorsun. Ben de buradan ekmek alırdım. Çocuklar gittiği için ekmek almayı bıraktım. Bayramda özel yer gelecek. Güzel kreşlere, bayramda alacağım sen. Ne kadar fiyatla? Mayası normal maya mı ekşi maya mı ablacığım? Ekşi maya. Ben burnuma dokunuyorum. Böyle beyaz oluyor. Evet ben ablamı sürekli uyarıyorum. Abla burnun beyaz. Çok güzel. Zeytinyağı katıyorlar. Ne kadar kilosu? Valla abi. 150 lira. Merak etmeyin. Güneş salçası al. Güneş salçası al. Bunları göstereceğim. İki tane marası var bundan. Böyle meydanda 33 bir şey olacak. Ekmek ve güneş salçası. Ne kadar Şerife teyzem bunun? Kilo 220. Aleme inat mı çalışıyorsun sen ana? 3 kilo falandır herhalde. 3-4 kilo. Bunun 500 lira tutuyor. İkisi de kusurdan da almıyor. Üstüne aşağı gidiyor. Anlam. Erişteleri kendin mi yapıyorsun abi? Makinesini almıştım zaten. Kesinlikle kolay değil böyle ince. Bunun altına alıyor. 10 lira ödemek için aşağı verin. Yine mi aşağı veriyorsun? Yapma. Herkes 40 lira. 40 lira. Makinenin Çocukluktan mı? Tamam. Bu da makarna, bu da 100 lira. Yerli makarna. Köy makarnası. Alın bunları yiyin. Yine Şerife teyzenin ürünleri, tarhanası. Ne kadar yarım kilo? 100 lira mı? Kilosu 200 lira arkadaşlar. 100 lira. Eğer Tabii. toptan alırsanız Şerife teyze, Tamam. tohum ve topraktan geldim derseniz size indirim yapar. Şu taktik de işe yarayabilir ablacığım. Karşı tezgahta 100 lira. Sizden iyi 120 dediniz mi hemen aşağı verecektir abla. Borçları aşağı getirin. Bak işte harcıda. Eskiden eşekler yardım derlerdi ama ben de çok severim baklayı. Harika olmuş. Baklaya da yemedik. Baklaya da et liraydı 40 lira oldu. Evet. Evet. 20 lira. Kış çayı. Çiçekleri de bol. Bol çiçekli evet. Bamyanın ürünleri böyle. Hep bacak ağrılar. Yiyebilirsiniz şifa niyetine. Aynı zamanda tohum olarak. Evet. Ana sen bir karar ver. Borç var para lazım diyorsun. Bunlar için diyorsun. Ya seni paraya doyuramayacağız. 10 lira. 10 lira. Evet Nurhan abla geldi diye indirim yapıyorlar bakın. Alırsanız 10 tanesini 20 liraya alırsınız. 10 tanesini. Bu da 100 lira. Oran 2 tane var. Ben de kafayı çektik güzel. Ben de İnşallah. Bu da elmacı teyzemiz. Elma dedik mi bu teyzeden soruluyor bayram işte. Kekleri kaça veriyorsun? 20. Bunları kaça veriyorsun? O bekliyor. Kaç ay? Bunlar az daha veriyorsun. 100 lira. İncir. Bu da 100. O da 100. Ana ekmekleri hep sen almışsın. Biz de diyoruz bu ekmekler niye bitti ha? Arkadaşlar bunun adı da gelecek. Çok güzel. Çekiyor musun bunu? Çekiyorum. Otları da yakından çekiyorum. Gelince yani biz otçuyuz. Şunlar çıkıntı elma 20. Çıkıntı elma yani elması.
Çekim yapıyoruz. Arkadaşlar bayramış kurusu var. Şeftali kurusu. Hemen göstereyim. Hemen zoomluyoruz. Şu bayramış beyazının kurusu şeftalidir. Çok lezzetlidir. Kokusu çok güzel olur. Kokusu, aroması çok güzeldir. Burada tarhana yapıcı veriyorsun. Ne yaratıyorsun? Tamam. Fasulye. Patlıcan kurusu 50 lira. İnce ne kadar? Aynı 100 lira. 100 lira. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, Bayramiş'teki köylü pazarına gezdik. Köylülerin yapmış olduğu el ürünlerini tanıttım sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abla kapatmadan önce hediyen geldi bak. Abla sen o ekmeği yeme. Bana ver ben yiyeyim. Yiyeceğim, ben onu çok severim. Şerife teyzem böyle hiç beni bırakmaz. Sürekli ekmeği hediye eder. Ben parasını verip o bana atar. Böyle devam eder. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere başka bir videoda.